Tayland macerası bitmiştir. Tayland'da yaşadığım sorunlar burada devam ediyor. Olmaz olmaz deme hiç. Hiç olmaz sevgilim. Lay 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 lay. Hoş geldin Gülşah. Kaynağımız banana bak. Küçük bir pürüz çıktı. İncin topu oynuyor. Kimse yok. Böyle ıssız bir ada. Herkese yeni ülkemden selamlar. Arkadaşlar Tayland macerası bitmiştir. Artık yeni ülkemde yeni maceralara atılmanın vakti gelmiştir. Bundan önceki videoda zaten olan bir tane böyle bir nebze anlattım size. Şimdi artık Sri Lanka'dan sonra gelmek istediğim ikinci ülke olan ve çok istediğim ülkedeyim. Vietnam'dayım. Vietnam Phuoc adasındayım. Geleli 3. gün sanırım bugün. Düşünüyorum, evet 3 gün oldu. Yani jet lag sayılmaz aslında. Tayland'dan geldim buraya böyle 1,5 saat yolla. Ama kendimi çok iyi hissetmiyordum. İlk 2 gün birazcık dinlendim. Ülkeye adapte olmaya çalıştım. Ve yani çok güzel gerçekten. Saçım, başım dağıldı yine. Şöyle bahsetmem gerekirse ben buraya gelmeden önce yine böyle işbirlikleri araştırıyordum. Birkaç yerle görüştüm. Ve burası da Tayland gibi. Çok böyle sosyal medya olsun, tasarım anlamında olsun. İşler yok açıkçası. O yüzden çok fazla böyle geri dönüş falan alamadım. Okay. Şimdi bir yerle anlaştım. Okey dedi, geldiğinde haberleşiriz. Dün yazdım işte. Birkaç gün işlerimi halledip gelmeyi düşünüyorum dedim. Tamam dedim. Böyle anlaştık. Ben 2 gün merkezde bir hostelde dinlendim. İşte para pul işlerimi hallettim. Daha doğrusu hiçbir şey halledemedim yine. Şimdi bahsettim, hostele gidiyorum. Yaklaşık yarım saat kadar bir yol gösteriyor. Birazcık yürüyeceğim. Daha sonra motora bineceğim. Grop var burada sanırım. Aynen Grop'la seyahat edeceğim. Öyle. Şimdilik. Hemen 3 günde yaşadığım bir problemden bahsedeyim size. Kaldırımda asla yürüyemiyorum. Böyle motorlar park etmiş vaziyette. Birazcık yürümesi zor. İlk izlenimlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Burayla ilgili daha sonra size bilgiler vereceğim. Genel olarak böyle. Şu otobüs havaalanına gidiyor. Vallahi bilmiyorum. Işık da yok. Geçiyorum. Alıştık. Biz bu işleri Sri Lanka'da hallettik. Şimdi çantamı çıkarttım. Tekrar giyeceğim. Tekrar takacağım. Şöyle çantayı her çıkartıp taktığınızda, daha doğrusu eşyaları yerleştirip tekrar yüklediğinizde bu ayarlarını bozup tekrardan yapın. Çünkü yani ağırlık merkezleri, noktaları farklı olduğu için her seferinde ağrı yapabiliyor ve ağırlığı bele yüklemeniz lazım. Eğer omzunuzda bir ağrı hissederseniz bu çantayı yanlış taktığınız veya yanlış yüklediğiniz anlamına gelir. O yüzden ağırlık belde olmalı. Evet, şimdi oldu, gidebiliriz. Eğer çantayı bu şekilde
her boşaltıp geri doldurduğunuzda ayarlarını yenilemezseniz omuzda ağırlık yapar. Yani aslında full belde de olması gerekmiyor. Ama yoğunluk belde, kalçada yani. Buraları sıktırmak full, işte kol altlarını full sonuna kadar sıktırmak doğru değil. Şu an bakın çok rahatım. Demin kamerayı bile tutamıyordum. Şimdi gayet rahat tutuyorum. O yüzden ağırlık omuzlara değil kalçaya, unutmayalım. Evet. Bu arada ben yine her zaman olduğu gibi ne hat alabildim, ne para çekebildim. Çektim ama çok az miktarda. Bu arada Tayland'da yaşadığım sorunlar burada da devam ediyor. Yani Tayland'la alakalı bir sorun değilmiş anladığım kadarıyla. Ve emin değilim ama bankayla da alakalı değil sanırım. Neden? Çünkü burada da birçok banka ATM denedim, para çekemedim. Bakiyem olmasına rağmen bakiye yok diyor. LP Bank. Genelde TP, VP bankları öneriliyor ama LP Bank ve hani böyle 1000-2000 dong çekemiyorum. 500 çekebildim. 500 çekeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Western'den iyidir. Yani böyle bir sorunum var arkadaşlar. Çözemiyorum. Çözülecek de bir sorun değil sanırım. Nakit. Nakit olsun yanınızda ya gerçekten. Az nakit. Az sıkıntı. Okay. Böyle küçük bir araştırma yaptım yola çıkmadan önce. En iyi çeken hat Vitel'miş burada. Yani doğru mu söylüyorum? Doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama şöyle yazdım yine yazılı olarak. Vitel alacağım. Yolumun üzerinde bir tane gözüküyor. Umarım vardır. Çünkü internetim yok. Ve Grab'dan motor çağıramıyorum. Hatta alıp motor çağıracağım. Yani bir yaklaşık 15 dakika gösteriyor. Bu arada burada sezon bitti. Biz şu anda Nisan ayının artık sonlarına doğru. Şu an 20 Nisan 2016. Burada sezon normalde bitiyor artık. Bitti olarak gözüküyor ama görüyorsunuz sıcaklığı. Ya berbat şekilde terliyorum. Hani böyle denize girmeye devam. Sanırım sezondan kasıtları yağmur sezonu. Asya ülkelerine gelirken bunlara mutlaka dikkat edin. Yani ülkeden çıkarken yaz olabilir ama gittiğiniz Asya ülkesinde ne mevsimi? Yani ülkenin hangi konumunda olduğunuz da çok önemli. Güney mi, kuzey mi? Yağmur sezonu mu, değil mi? Bunlar önemli. Pineapple banana var. Hello, is it me you looking for? Mango, pineapple, banana, water. Watermelon. Ya bu teyzenin şarkısını bilmeyen yoktur sanırım. Yürürken sürekli bunu söylüyorum. Pineapple Banana, watermelon. Tabii teyze gibi söyleyemiyorum ama idare edin. Yol pek keyifli değil arkadaşlar. Ama bu yolu yürümem lazım. Olmaz olmaz deme hiç. Hiç olmaz sevgilim. Zaman neler gösterir belli olmaz sevgilim. Lay 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 lay. Hoş geldin Gülşah. Of, gerçekten Vietnam bana çok iyi geldi. İnanılmaz iyi geldi. Ben geldim sim kart aldığım yere, alacağım yere. Şöyle bir yer. Ama bana sim kart vermedi. Şey dedi, geçici olarak işlem yapamıyorum. Yani en yakında geldiğim yerde varmış. Geldiğim yönde varmış, birazcık daha ileride. Böyle motor çağırdım şimdi, sim kart alamadım, gideceğim. Motor da geldi, geliyor.
Ben şimdi motora bindim. Gidiyorum. İşte dediğim gibi kart alamadım. Rüzgar sesi var neyse. Mango, pineapple, banana, watermelon. Arkadaşlar ben geldim. Böyle bir yerdeyim. Ama incin top olmuyor. Hiç kimse yok. Çantamı şuraya park ettim. Gidelim bakalım. Etraf nasılmış. Şöyle. İlk izlenimler hemen. Vay, denize sıfır. Wow, gerçekten harika. Çok güzel. Su o kadar sıcak ve pis ki. Hostel çok güzel gerçekten. Bu arada çadır hostel böyle. Detaylı çekimleri daha sonra yapacağım size. Güzel. Şöyle bir yürüyelim bakalım. Çok güzel. Yani vakit geçirebilecek çok güzel alanlar var. Şöyle. Bakın direkt denizin içinde küçük bungalovlar var. Çok tatlı. Sanırım şuradaki işletmeye ait orası da. Benimki şurası. Şöyle kısaca günü toparlamak istiyorum. Sim kartı alamadım. Wi-Fi dediğim yerde, gittiğim yerde sistemden dolayı veremiyoruz falan dedi. Anlamadım neden. Sim kartı almadım arkadaşlar. Para durumuma gelirsek bahsettiğim gibi çok minimal düzeyde para çekebiliyorum.
Bu sorun hala devam ediyor. İnternetten baktığım kadarıyla VP, TP Bank çok fazla kullanılıyor. Komisyon oranı düşük olduğu için. Ben bunlardan da çekemedim. NP Bank diye bir yerden çekebildim. O da maksimum 500.000 dong çekebildim. Yani kısacası böyle. Umarım güzel bir gönüllülük süreci geçireceğim burada. Hostel olarak çok güzel. Gerçekten tam da aradığım yer böyle bir yer. Çünkü Tayland'ın o kaosundan sonra burası bana ilaç gibi gelecek. Yani bir önceki videomda da bahsetmiştim size. Anlatmıştım yaşadığım sorunları. Bunları atlattım ve artık buradayım. Vietnam'dayım. Tayland'dan ayrılma fikri oluştuktan sonra ben böyle uzun süre kalabileceğim bir ülke istedim. Aslında en doğru Tayland'dan sonra otobüste Laos'a geçmek. Laos'tan Kamboçya, Kamboçya'dan Vietnam'a gelmek. Olası rota bu şekilde normalde herkesin yaptığı. Vietnam'a baktım. Vietnam ne durumda? Burası da 1 ay veriyor. Ama 3 ay da verebiliyor. Burası maksimum 3 ay veriyormuş. İsterseniz 1 ay ya da 3 ay olarak alabiliyor musunuz? O yüzden ben direkt rotayı Vietnam'a çevirdim. Yani ne olursa olsun burada 3 ay geçiririm diye düşündüm. Yani en az 1 ay kalmak istiyorum bir yerde, bir ülkede. Yani orayı gerçekten yaşamak istiyorum. Böyle hızlı hızlı sırf fotoğraflar, videolar çekip oradan ayrılmak değil de gerçekten o ülkeyi yaşamak için en az 1 ay yaşamak istiyorum. Hatta artık 1 ay bile yetmiyor. Yani doğanın tam olarak ortasındayım. Gerçekten. Şurada bir dağ var. Orada bir trekking rotası var. Eğer çıkabilirsem oraya çıkacağım. Şöyle bir dağ, dediğim gibi şöyle bir trekking rotası var. Buraya çıkar mıyım, çıkabilir miyim bilmiyorum. Yani ay kalkacağım buradan. Gerçekten çok güzel. Yani böyle ıssız bir ada gibi. Kameradan size ne kadar yansıyor bilmiyorum. Tek sıkıntı kimse yok. Yani müşteri var mı bilmiyorum o hostelde. Düşük sezon olduğu için kimse olmayabilir. Görevli de göremedim. Ama böyle. Neyse arkadaşlar, ben artık gideyim birilerini bulayım. Çantam da hala orada duruyor. Hiç kimse yok ya. Bir girişim yapayım, odamı göreyim. Sonunda yerleştim. Bu arada gezdirdiler beni. Şuralarda oda var, tek tek gezdireceğim size. Şurası yine oda. Çadırlarda yine konaklayabiliyorsunuz. Böyle çok hoş bir hostel, otel. Ya hostel de denmez buraya. Şurası mutfak. Hepsini kullanabilirmişim. Sorun yok dedi. Yani ölü sezon olduğu için bomboş. Nasıl içerikler çekerim inanın ben de bilmiyorum. Ama odalar şahane. Gerçekten. Ya istediğinde kalabilirsin dedi bana. Çadırda da kalabilirsin, yukarıda da kalabilirsin. Ya da burada da kalabilirsin. İlk bana şu odayı gösterdikleri için orayı kabul ettim. Bu arada çadır da yani şey değil. İçini daha sonra gösteririm. Yani öyle baraka gibi bir çadır değil. Mutfağı, buzdolabı, kliması bile var. Her şeyi var. Her neyse odayı göstereyim ben size. İnanılmaz güzel. Şöyle. Klima var. Vantilatör. Okay. Çift kişilik yatak. Şöyle gereksiz bir ayna. Ve kocaman bir mutfak. Raf, işte dolap. Buzdolabı. Yine bir buzdolabı. Yani şöyle kocaman bir mutfağı ve banyosu var. Yani şu damacanayı getirdi bana. Böyle. Bana dormoda verirler diye düşünmüştüm. Böyle bir
O da verdiler. Çok iyi. Gerçekten şahane. Neyse bu buraya olmuyor. Böyle işte. Yani çok iyi. Gerçekten. Böyle bir oda beklemiyordum açıkçası. Klima. Benim için klima çok değerli. Neyse, şimdi ben birazcık yerleşeyim. Daha sonra yemek hazırlayacağım. Makarna falan yaparım sanırım. Patates vardı, patates gördüm. Patates kızartabilirim. Böyle arkadaşlar, bir şeyler atıştırdıktan sonra komple kapanıyormuş. Arkadaşlar ben şimdi duş aldım. Yerleştim. Ama küçük bir sürprizle karşılaştım. Benim iş yalan oldu. Küçük bir pürüz çıktı. Şimdi mutfağa gidiyorum, yemek yapacağım. Yemek dediğimde makarna. Tekrar konuştum adamla. Şey diyor bana, sadece 2 gün çalışabilirsin dedi. Okey dedim yani tamam ne diyebilirim. Sadece 2 gün çalışabilirsin deyince de yani bir şey diyemedim. Ve dedi, ha, ne zaman gideceksin dedi. Dedim yani ayın 15'ine kadar vizem var. Sonra dedi size beğenirsiniz. İşte sadece 2 gün bir çalışma istiyoruz. Sonra okey dedim yani ne diyeceğim, patron o sonuçta. Suda kaynadı bu arada, hızlı kaynadı. 2 günse 2 gün. Bir de şey diyor, video bir gün kaldıktan sonra ertesi gün videoyu istiyoruz. Oldu paşam. Yani ben hangi ara dinleneceğim, yani bu nasıl bir gönüllülük falan. Tabii böyle söylemedim adama. Okey dedim, size video hazırlarım. Yani günün sonunda çok uzatmaya gerek yok. Sadece 2 günlük bir gönüllülük istiyorlarmış. Böyle uzun süreli bir istemiyorlarmış. Yapmayı başarabilirsem. Nerede bilmiyorum. Ve profesyonel ekipmanlar, yani ne derler? Profesyonel denmez buna. Sanayi tipi mi denir artık, her neyse yani, stickle de karıştırıyorum ya, işte bu kadar benim yemek yapmamda. İşte öyle dedi, 2 gün bir çalışmamız olacak burada. O yüzden bugün kalacağım, yarın kalacağım, ertesi gün gideceğim. 2 tane video yapar giderim artık. Şöyle soğan doğradım. Bilmiyorum makarnaya soğan doğranıyor muydu ya? Her yemek soğanla başlanıyor diye biliyorum ama. Yaptım. Olmuştur bence. Şöyle pesto sosu buldum. Bundan dökeceğim üzerine. Makarnam da şurada. Domates soslu mu yapsaydım acaba? Bilmiyorum. Yarın da domates soslu yeriz arkadaşlar. Karabiber var. Bence bozulmamıştır ama kullanabilirim. Bisküvi sanki kokusu. Neyse. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar kızartıyoruz diye biliyorum. Yani işte ocağın ayarı yok. Cos diye bir yanıyor. Pembe oldu mu şimdi? Böyle değil mi? Pembe bence. Biraz sarıya dönmüş sanki ama. Sostan birazcık. Hayır. Tamam, sos bozuk değil. Allah ne verdiyse bocalıyoruz. Şöyle bir rengi oldu. Bence okey. Şunu geri dolaba koyalım.
Şefin dokunuşu. Pestosu çok mu oldu ya? Cık. Bilmiyorum ki. Salak çocuk, öleceksin orada. Git. Şimdi benim bunu ne kadar pişirmem gerekiyor? Yani ne kadar kaynatmam gerekiyor? Şurada yeşil bir şey var. Yeşil buldum, her şeyi döksem ne olur ki? Keşke salçalı yapsaydım ya. Kabar kabar oldu ya. Bence olmuştur. Var ya, içerisi full sinek doldu. Bu anı izleyin. Bu anı izlemeniz lazım. Uy. Siz bir de bunun finişte görün. Kapatıyorum. Son hali böyle. Gayet güzel oldu. Şöyle bir elma suyu koyayım. Yani bu arada ben salak, ışığı açık bıraktığımda sinekler oldu zaten.